4, 5. The numbers. Numbers. Okay. Acayip şeyler. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Kazakistan ovalarında, dağlarında, bayırlarında bir yerdeyim. Şu anda atlar matlar koşuşturuyor. Tek tük araba geçiyor, yolu gibi bir yer burası. Bir tane şaman yaşıyor. Şu an bir şamanın evine gitmeye çalışıyorum. İlginç bir hayatı var. Aslında şaman değil, ona şaman diyen insanlar yüzünden adına şaman diyorum ben. Sufi, derviş, şifacı, yani birçok sıfatı var buralarda. Bir sürü insan ona saygı duyuyor. Kazakistan'da bir kelime var. Kazakistan'da apa, abla demek. Kadının adı da Fatima Apa. Şifacı bir kadın, sufi bir kadın. Çok ilginç bir hayatı var. Birkaç tane makale okudum bunun hakkında. İngilizce makaleler, tabii çok fazla kaynak yok. İşte onun hayatını merak ettim. Onların yaşamını merak ettim. Ne bileyim, çıktım geldim işte buraya ya. Vallahi göreceğiz bakalım. Birazcık ayran içeyim. Sağ olsun Taha da biliyor. Burada susuyacağım bilmem ne. Yanıma ayran verdi, ekmek verdi falan. Ovalarda dedi orada ihtiyacın olur. Şimdi işte beraber yürüyeceğiz bu tarafa doğru. Bulmaya çalışacağım. Evine gideceğim işte, birkaç gün evinde konaklamaya çalışacağım. Olabildiğince onun yaşamını gözlemlemek istiyorum. Yani onu deneyimlemek istiyorum açıkçası. Merak ediyorum. Oraya benim gibi giden insanlar da varmış, orada yaşayan. Orada kalmak için çalışmak zorundaymışsın ya da işte kurban kesmek zorundaymışsın. Onun gibi bilgiler duydum ama oraya gidince artık hepsini göreceğim, nasıl bir yer olduğunu. Biraz dinleyelim, sonra yola çıkalım. Olayın hikayesi aslında şöyle başlıyor. Bir Fatima Apa gençliğinde yürümeye başlıyor. Dünyanın enerjisinin en yüksek olan yerini bulmak için binlerce kilometre yol yürüyor. Daha sonradan işte Putugaz köyünü buluyor ve burasının dünyanın enerjisinin en yüksek yeri olduğunu düşünüyor. Ve buraya kendine bir ev kuruyor. Burada yaşamaya başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. İşte birçok şaman ritüelleri, fallar derken kadın ünleniyor. Bir sürü yerde adı duyulmaya başlıyor. Yani şu an dünyanın birçok yerinden insanlar onu ziyarete geliyorlar. Şu an için bir Fatima Apa hakkında bildiğim bilgi bu. İşte bu yol köy yolu. Bu arada herkes almıyorlar eve. Yani beni almama durumları da var. Çok fazla böyle rahatsız etmek istemiyorum zaten ama bu arada burayı benim bir arkadaşım var, Bengi. Onun sayesinde öğrendim. O şöyle demişti. Hayata kalbiyle bakan bir kadın. Bakalım biz ondan neler öğreneceğiz. Hadi gidelim bir Fatima Apa'yı bulalım. Şimdi köyün içine doğru girdim. Yaklaşık böyle bir 10 dakika yürüdükten sonra. Merhaba, selam. Selam aleyküm. Nasılsın? Ha? Ne yapıyorsun? Adın ne senin? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben Emre. Emre. Sen Unturgaz köyü? Unturgaz? Yaşıyor burada. Çok tatlı ya. Ayran ister misin ayran? Ha? Ayran vereyim sana. İstemez misin ayran? Şuma? Yok, ayran bu. Evet. İster misin? Ah. Ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. Çok tatlı çocuk ya. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum. Hala arkamdan bakıyor. Bakalım, köyün içine devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla, yani Bengi'nin söylediklerine göre köyün sonunda bir yerdeymiş. Devam edeceğiz. Şimdi böyle evlerin yanından geçiyor. Bir tane evin bahçesinde kocaman bir tane Sovyet askeri var. Bereli bir Sovyet askeri, kafasında da yıldız var. Tuhafıma gitti ya. Bilmiyorum. Buralardan onları görmek, hala bunları görüyor olmak tuhaf oluyor. Bu arada köyün ta girişinden buraya kadar yürümemin sebebi de bunu isteyerek yapmak istedim. Çünkü kadın yıllar önce böyle bir yola çıkmış. Buralarda yürümüş ve en yüksek enerjisinin burada olduğunu düşünüyor. Ondan biraz empati kurmak için ben de yürümek istedim. Merhaba. Şu anki kameram bayağı büyük, dikkat çekiyor. Artık şu kameradan şimdi şu kameraya geçiyoruz. Devam edelim. Kamera birazcık daha sesi kötü alıyor. Ama yine görüntü kalitesinde güneş olduğu için çok fazla fark olacağını düşünüyorum. Bakalım bir Fatima Apa'yı bulabilecek miyiz?
Allah köy ne kadar uzunmuş ya. Yürü yürü bitmiyor. Köyün sonuna geldim. Hala burada Fatıma'ya dair bir iz bulamıyorum. Çocuklar var. Merhaba çocuklar. Selamünaleyküm. Çok sakin bir köy. Şimdi 2 katlı evlerin olduğu yerlere geldim. Bahçelerinde elmalar falan var. Şurada bir tane araba var, ona soracağım. Selamünaleyküm. Şeyi nerede biliyor musun? Bir Fatıma Apa. Там. Burası mı? Burası. Короче, тут там трасса есть. Burasıyız. Да, и до конца, Bu tarafa döneceğim. до Tamam. конца вверх. Nereye? До последнего аула закончится и там Aha, справа. bu taraf. Tamam. Там дорога и туда. Tamam. Sağ olasın. Böyle git diyor dümdüz. Oradan da sola git diyor. En sonuna kadar yürüyeceğim herhalde. Abi buralar nereler ya? Valla hiç kimsenin olmadığı bir yere girdim. Şurada bir tane hurdalık var. Onun dışında böyle ev desem sessiz sakin, kimse yok. Ahır desem hayvan yok. Valla acayip bir yere geldim. Hala yürüyorum. Ama ortada bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Acaba yanlış yoldan mı geldik? Acayip sıcak ya. Kadın valla iyi bulmuş burayı ya. Oy, valla ne güzel ya, şu ovaya baksana abi, bomboş. Köprü gibi borunun üzerinden mi geçeceğiz? Buradan geçebilir miyiz lan, bu kaymaz mı? Kayar lan bu. Şu aşağıdan yürüsek nasıl olur? Heh, iyi, burası sağlam. Ah çok sıcak. Yıkılmaz değil mi ya? Vallahi yıkılırsa niyazi oluruz, pis pisine gideriz. Ah çok sıcak. Ah yanıyorum. Oh geçtik. Aha da sarı bir erik buldum. Erik mi kiraz mı? Erik. Zehirli midir sizce? Birazcık yesem ne olur? Bence şunlar. Sapsarı erikler. Selam. Bir Fatıma Apa. Nerede biliyor musunuz? Там написано. Да, Da. дальше. Okey. Hala dümdüz git diyorlar. Bakalım daha ne kadar gideceğiz. Yol kenarında bir tane petrol istasyonu buldum. Hayatınızda böyle petrol istasyonu gördünüz mü? Niye bağırıyorsun? Baksanıza. Herhalde Sovyetlerden kalma bir petrol istasyonu. Şuna bak. Gösterge paneli falan. Burada da 80 yazıyor. 80. Daha böyle bir şey görüyorum ben de. Tepenin en üzerinde bir anıt gibi bir şey var ve yol gidiyor oraya. Sanırım yaklaştık bir Fatıma Apa'ya. Bulacağız. Şurada kırmızı elmalar var. Burada da yol bitti. Umarım yakınlarda bir yerdedir. Şurada bir çiftlik gibi bir şey var ama. Selamünaleyküm. Bir Fatıma Apa nerede? İleride mi? Tamam. Sağ ol. Burası da şu an köyün en son noktası. Şurada bir tabela görüyorum. Kiril alfabesiyle yazıyor. Ama tahminimce, yani tahmin ettiğim kadar üstüne Fatıma yazıyor. Allah burası herhalde. Şurada aynen. Baksana şu F olsa Fatıma yazıyor. Burada da bu B olsa bir Fatıma'dır muhtemelen. Yoksa böyle bir tabela ne anlam ifade etsin ki başka? Hadi gelin içeri girelim, soralım bakalım. Burası herhalde bir sürü insanlar gördüm. Selam. Hello. This is the Fatima place, right? Sorry, the Fatima is live here, right? Yes, I just walk here. I didn't know anything. just need to meet her. Or, I just want to come and stay here. oh, stay here. Yeah, if it is possible. I don't know. Do you speak Kazakh or Russian? I speak Turkish. Turkish. Oh, it's similar. Yeah. Nice. She's here So on the on the floor. floor. Yeah. Okay.
Şurada oturuyorum şimdi, onun yanına gideceğim. Kamerayı kapatmak zorundayım. Ve tam bu noktadan sonra olanları video çekemedim. Ama sanırım anlatabildim. Bu masada gördüğünüz bu insanlardan bazıları tıpta çözüm bulamamış ve son çareyi bir Fatıma Apa'da bulmuşlardı. Buraya ise tedavi olmaya gelmişler. Masaya yaklaşık 1 saat oturduktan sonra bana bir şeyler ikram ettiler. Önce çay verdiler, sonra biraz meyve getirdiler. Bir Fatıma Apa çok sesli, çok bağıran çağıran. Biraz korktum açıkçası. Çünkü sürekli birilerine bağırıyor. Ortaya çıkıp bahçenin tam ortasında hiç kimsenin olmuyor ve sürekli çağırıp duruyordu. Biraz ürkütücüydü açıkçası. Yaklaşık 1 saat sonra orta yaşlarında Rus bir kadın yanıma geldi. Aslında olan biteni ondan sonra anlamaya başlamıştım. Çünkü İngilizce konuşabilen tek kişi oydu. Ve ben Kazakçayı anlamıyordum. Uzun bir süre boyunca bana kimse soru sormadı. Sonra bir Fatıma Apa neden geldiğini biliyorum dedi. Ben dahi neden geldiğimi bilmiyordum. O Kazakça konuşuyor, Rusça'ya çeviriyorlar. Ardından Rusça konuşan kadın bana İngilizce'ye çeviriyordu. Bu şekilde iletişim kurabiliyordum. Bir Fatıma Apa'nın evi Nuntungas köyünün en sonunda bir çiftlik gibi. İçerisinde bir sürü hayvanları olan 3-5 tane farklı noktalarda yeri olan bir köy evi. Ve tam o günde de oraya hasta olarak gelen insanlar için bir ritüel hazırlanmaya başlandı. Bu ritüel benim hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden birisiydi. Her gelen hasta için birer tane kurban kesildi ve bu hastalar o kuyunun içerisine indirildi. Kurbanların kanı kuyuya doğru akıtıldı ve o hastalar o kurbanların kanıyla bir süre banyoya yapıldı. Bundan sonrasını çok fazla anlatabileceğimi düşünmüyorum. Ritüelden sonra bir Fatıma Apa'nın ibadet ettiği mağaraya gittim. Onun evinin 2 kat altında bir mağara yapmışlar. Buz gibi bir yer ve orada ibadet ediyor. Yıllarca orada ibadet etmiş. Ve tam da burada birkaç saat boyunca uyuyakalmış. Uyandığımda güneş batmak üzereydi ve hastalardan bir tanesi bir Fatıma Apa'nın isteğiyle etraftaki evliyelerin mezarlarını gezmek üzere yola çıkıyorlar. Bir Fatıma onlara arkasından bağırdı. Bunu da alın. Ben de onlarla gittim. Beraber tepelerdeki evliyaların, sufilerin mezarını geziyor. Onlara dua ediyorduk. Birbirinden farklı mezarları gezdik. Bozkırların içerisinde dünyanın enerjisinin en yüksek olan yerlere onların mezarları yapılmıştı. Yani buraya sadece bir Fatıma Apa değil, onun gibi bir sürü evliya, sufi burada yaşamış, buradan yolu geçmiş ve burada ölmüşlerdi. Akşam olduğunda hep beraber bir masanın etrafına oturduk. Bir Fatıma Apa'ya o gün kesilen kurbanlardan da oluşan et kazanı ile bir yemek verildi. Yaklaşık yarım saat boyunca o yemeğe dualar okudu. İnsanlar amin dedi. Ağa sayına say kalmasın, anne sayına şaşın. Kızın örsün, kurağı kuralıblasın. Kerecesi ten bulsun, kerecesi ten bulsun. Şanırağı say kalmasın. O okudu, insanlar amin dedi. Ve o yemeği herkese verdiler. Ben de aldım tabii ki. İçmesi kolay olmasa da bitirmek zorundaydım. O çorbayı içtim. Bir Fatıma benim onun yanında kalmama izin verdi. Ondan sonra dışarıda yatmak üzere hazırlanırken bir Fatıma Apa herkese kendi yatacağı yeri gösterdi. Yaklaşık 25-30 kişi aynı yerde yatacaktık bu gece. Beni bir hastanın yanına yatırdı. Sabah kalktığımda ise çektiğim fotoğraf buydu. Ertesi gün bir Fatıma benim yanıma gelip omuzumu büktü, kafama bir şeyler yaptı ve sırtıma çok sert bir şekilde vurdu. Ne olduğunu anlamamıştım ama İngilizce konuşabilen Rus kadın bunun iyi enerji verdiğini söyledi. O bahsettiğim orta yaşlı Rus kadın ise hiçbir akrabalığı, hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen 10 yıldır sürekli olarak bir Fatıma Apa'nın yanına gelip gidiyormuş. Belki bunun hikayesini daha sonra anlatırım size. Ben size daha fazla kalamayacağımı ve ayrılmak istediğimi söyledim. Bir Fatıma ilk gördüğüm zaman yanına oturduğunda bir şeyler çiziyordu. Merak edip ona sormuştum. Bağırarak cevap vermişti. Ve ona gideceğimi söylediğimde içeri koşup bir tane kağıt getirdi. İşte getirdiği kağıt buydu. Buraya benim kaderimi çizdiğini söyledi. Numbers. Okay. Спасибо, Apa.
Orta yaşlardaki Rus kadın ise bunu herkese vermediğini, sadece çok özel insanlara verdiğini söyledi. Oradaki herkes buna çok şaşırdı. Çünkü sadece bir gün kalmış ve oradan ayrılırken bana böyle bir şey yapıyor olmasına kimse anlam veremedi. Ben de çok şaşırmıştım. Aynı zamanda korkmuştum. Çünkü elimde tuttuğum kağıt benim kaderimi anlatıyordu. Ne olduğunu anlamadım ama o orta yaşlı Rus kadın ben sana daha sonra açıklayacağım dedi. Orada geçirdiğim zaman ise muhtemelen hayatım boyunca unutamayacağım anlardan ibaret. Belki bir gün uzun uzun anlatıyor olurum. Görüşmek üzere.